Merhaba arkadaşlar. Bugün Samsung Galaxy M33 5G'nin kutu açılışını ve ön incelemesini yapacağız. Alışverişi yine Amazon üzerinden gerçekleştirdim. Tabii ki satıcının Amazon olmasına dikkat ederek. Böyle basit bir kutu içinde geldi arkadaşlar. Herhangi bir sorun yok gibi görünüyor. Burada zaten güvenlik için olan kısımda da gördüğünüz gibi kesinlikle dokunulmamış. Hemen onu açalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kutu çok ince, zaten içinden çok fazla bir şey çıkmayacağı daha kutuya bakar bakmaz anlaşılıyor. Bakalım hemen kutu içeriğini görelim. Yine burada kitapçığı var arkadaşlar. Hemen telefonumuzda gördük. Ve bunun dışında sadece gördüğünüz sim kartı çıkartma aparatı var arkadaşlar. Artık iyice sadeleşti. Herhangi bir adaptör falan da çıkmıyor. Zaten bu durumun böyle olduğunu biliyorduk. Onun için telefonla birlikte bazı siparişler de vermiştik. Amazon üzerinden yine arkadaşlar bir tane telefon kılıfı sipariş etmiştik. Şöyle bir şeffaf bir kılıf. 35 liraydı. Yanında bir de şöyle bir şey göndermişler, hediye. Yani 35 liralık bir kılıfın yanında bir de hediye koymaları gerçekten hoş. Onun dışında 30 liraya da böyle bir ekran koruyucu almıştık arkadaşlar. Tabii içinde şarj adaptörü olmadığı için en yüksek maliyetli kısım da bu arkadaşlar. Spige'nin en çok tercih edilen modellerinden birisi. Steady Boost modelini tercih ettik. 27 wattlık bir adaptör. Telefon 25 watt'a kadar hızlı şarj destekliyor zaten. Şöyle bir şey de aklınıza gelmesin, ya bu 27, bu 25, bu uyumsuzluk değil arkadaşlar. Burası 25 watt olduğu için bu tabii ki çekeceği güç, telefonun buradan çekeceği güç 25 watt olacak. Yorumları falan gayet iyi olan bir model. Tabii ki Samsung'un adaptörünü de tercih edebilirdik. Ama fiyat farkı vardı. Onun için bunu tercih etmeyi seçtik. Önde yazan özellikler de arkadaşlar 120 Hz'lik bir ekran olduğunu söylüyor. Ekran konusuna daha sonra ayrıntılı değineceğim. Ekranın artıları ve eksileri olan bir ekran ama kimin için önemli bunlardan bahsedeceğim. 25 wattlık hızlı şarj desteklediği burada da yazıyor arkadaşlar zaten. Ve arkada gene telefonla ilgili öne çıkan özelliklerden birisi 4 tane kameranın bulunması. Şimdi şu kılıfı açtığımda şıklığını veya kalitesini daha iyi algılayabileceğim. Hemen açalım. Daha önce M13, Samsung Galaxy M13 incelemesi yapmıştım. Onunla yakın zamanda yaptığım için onunla karşılaştırma anlamında da birazcık şanslı olduğumu söyleyebilirim. Bu telefon M13'e göre biraz daha pahalı bir telefon ve aradaki kalite farkını elinize alır almaz hissedebiliyorsunuz. Daha ağır ve kesinlikle daha kaliteli hissettiriyor. Hemen telefon kirlenmeden şu ön cam koruyucuyu da uygulamak istiyorum. Telefon arkadaşlar ekran koruyucuyu ve kılıfını uyguladım. Gerçekten güzel oldu. İlk etapta tabii ki daha sonra değiştirebilirsiniz ama ilk etapta kullanmak için bence gerçekten şöyle bir kılıf gerçekten çok ideal. Oturması falan da gayet yerindeydi. İşte gerekli boşlukları da bırakmışlar. Kutu açılışında önemli bir noktayı atladık. Bu tabii ki kutunun içinden bir tane de kablo çıkıyor arkadaşlar. Hemen onu da göstereyim size. Bu kitapçığın olduğu yerde sadece kitapçık değil, bir tane de kablomuz olması gerek ve onu da gördük. Bu kablo arkadaşlar normal USB değil, iki ucu da Type-C olan bir kablo. Bakın özellikle dikkat etmenizi istediğim nokta bu. Onun için de zaten bu modeli tercih ettik. Bu modelin arkadaşlar bakın çıkışı USB değil, Type-C. Yani Type-C'den Type-C'ye bir kablo çıkıyor. Onun için Type-C çıkışlı bir şarj aleti almanız gerekiyor arkadaşlar. Bu konuya özellikle dikkat edin lütfen. Şimdi hemen kurulumu hızlıca yapıp arkadaşlar bazı temel özelliklerden size bahsetmek istiyorum. Telefon tek seçenekle geliyor arkadaşlar. 128 GB'lık hafıza ve 6 GB RAM'e sahip. Tabii ki 1 TB'a kadar hafıza kartıyla bu boyutu arttırabiliyorsunuz. İşlemci kısmında da iddialı bir işlemci var. Fiyatına göre iddialı tabii ki. 5 nanometrelik Samsung Exynos işlemciyi kullanıyor arkadaşlar. 1280 işlemcisi. 8 çekirdekli ve 2.4 GHz'lik bir işlemci. Ekran kısmından daha sonra bahsedeceğimi söylemiştim. Ekran kısmında arkadaşlar 120 Hz'lik PLS teknolojisine sahip bir LCD ekranla karşılaşıyoruz. 6.6 inçlik bir ekran. Bu ekran arkadaşlar M13 ile birebir aynı boy ve gövde oranına, ekran gövde oranına ve aynı şekle sahip. Ama tabi özellik olarak daha güçlü bir ekran. Niye? Bu ekran 120 Hz bir ekran yenileme hızına sahip. Özellikle ekranla ilgili bu telefonun eleştirildiğini gördüm arkadaşlar.
AMOLED ekran olmadığı için, ama biraz bu bana acımasızca geldi. Ve işin aslı, daha önceki telefonunuz AMOLED değilse bu telefonda herhangi bir dezavantaj, herhangi bir sorun hissetmeyeceğinize ben eminim. Çünkü 120 Hz'lik bir ekran arkadaşlar kesinlikle sizin işinizi görecektir. Tabi dediğim gibi eğer daha önceden AMOLED bir ekran kullandıysanız ekran kısmı sizi tatmin etmeyebilir. Batarya kısmına baktığımızda ise arkadaşlar 5000 mAh'lik bir batarya ile karşılaşıyoruz. Tabi kulağa sayı olarak yüksek gibi gelse de yine her akşam şarja takmanız gereken bir telefon. 5G özelliği olması yine ekstra öne çıkan özelliklerinden birisi. Renk seçeneği olarak arkadaşlar mavi, yeşil ve kahverengi var, ama ben kahverengiyi çok fazla görmedim. Satış olarak sadece sanki Türkiye'ye daha çok mavi ve yeşil gelmiş gibi görünüyor. Ben arkadaki kameraların dizilimini de arkadaşlar gerçekten çok beğendim. Bu telefonun kıyaslandığı telefonlardan birisi de A33. Genelde o telefonu öneriyorlar. Anladığım kadarıyla Haziran-Temmuz gibi fiyat farkı da birazcık daha azmış. Ama şu an A33 dediğimiz telefon arkadaşlar 8200 TL civarında satılıyor. Yani aralarında yaklaşık 1700 TL'lik bir fiyat farkı var. Bu telefonun fiyat aralığı yaklaşık 6500 TL civarında. Onun için tabii ki daha iyi bir telefon. Yani M13'e göre bakarsak da M33 daha iyi bir telefon. Ama burada fiyata göre değerlendirme yapmak gerekiyor. Bence fiyat olarak baktığımızda gerçekten mantıklı ve hoş bir telefon. Şuradaki animasyonlar da bu arada çok hoş görünüyor. Burada 120 Hz'lik ekranın farkını kesinlikle hissedebiliyorsunuz arkadaşlar. Yine telefon eksilerinden bence birisi arkadaşlar mono hoparlör olması. Sadece bu kısımda hoparlör var. Ahize kısmında hoparlör yok maalesef arkadaşlar. Artılarından birisi de burada 3,5 milimlik bir jacka sahip olması. Yani aynı anda şarj olurken müzik de dinleyebilirsiniz. Gerçi artık çok fazla kişi bunu kafaya takmıyor gibi. İlk Apple bunu kaldırdığında bayağı bir ön yargılı yaklaşmıştı insanlar. Ama şu an artık bir önemi kalmadı gibi görünüyor arkadaşlar. Onun dışında M13'te olmayan NFC desteğine sahip. Bu kısmı anladığım kadarıyla bazı arkadaşlar çok önemsiyor. Ben ilk başta sebebini anlayamamıştım, ama özellikle büyük şehirde yaşayan arkadaşlar için otobüs kartlarını falan tanımlamak için kullanılıyormuş NFC. Onun için de önemsiyorlar. Çift sim kartlı bir model arkadaşlar. İki tane gördüğünüz gibi sim kart girişi var. Aynı zamanda bir tane de microSD girişimiz var. microSD ile 1 TB'a kadar hafızayı arttırabildiğimizi söylemiştik. Bu telefon arkadaşlar M13'e göre gene öne çıkan özelliklerden birisi 4K video çekiyor olabilmesi. Ama tabii 4K videoyu arkadaşlar 30 FPS olarak çekebiliyor. Şimdi kamera özelliklerinden de bahsetmek istiyorum arkadaşlar size. Öncelikle burada ultra geniş açıya sahip 123 derece açıda fotoğraf çekmemizi sağlayan f2.2 diyafram açıklığına sahip 5 megapiksellik bir kamera var. Bu alttaki, hemen altındaki kameramız arkadaşlar 50 megapiksellik f1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve gündüz çekimlerde gayet başarılı. Gene M13 modeline göre artı olan bir kamera arkadaşlar bu kamera. Bu kamerada makro çekimler yapmak için 2 megapiksellik f2.4 diyafram açıklığına sahip bir kamera. Muhteşem işler çıkarmasa da yakın çekimlerde böyle bir kameraya ihtiyaç duyuyorsunuz arkadaşlar. Yoksa telefonlar netleme yapamıyorlar eğer makro kameraları yoksa. Burada da arkadaşlar derinlik efektini sağlamak için 2 megapiksellik yine f2.4 diyafram aralığına sahip bir kamera var. Şu an telefonun 4K video performansını görüyorsunuz. Görüntü sabitleme olmadığı için tabii ne kadar sabit tutmaya çalışsam da görüntüde bir titreme var. Full HD'ye geçtiğimde arkadaşlar sabitleme daha iyi çalışıyor. Diğer tarafta anladığım kadarıyla zaten hiçbir şekilde sabitleme olayı yok. Burada görüntü daha stabil görünüyor şu an. Ön kameranın video performansı için de bu videoya göz atabilirsiniz. Burada da yine ön kamerayla çekilen bir fotoğraf görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi arka bulanıklaştırma ön kamerada da var. Burada ise bir gece fotoğrafı. Telefonun en zayıf olduğu yer gece fotoğrafları arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gece hem ön kamerada hem de arka kamerada çok güçlü değil. Telefonda suya veya toza dayanıklılık sertifikası yok arkadaşlar. Bence en büyük dezavantajlarından birisi bu. Birisi de mono hoparlöre sahip olması. Tabi bu mono hoparlör konusu arkadaşlar Dolby Atmos'la ses konusunda birazcık geliştirme yapmak istemiş Samsung. Tabi sonuçlara nasıl yansımış bunu görmek lazım.
Ekran arkadaşlar, bu arada bir önemli nokta daha. Ekranda Gorilla Glass 5 tercih edilmiş. Bu gayet dayanıklı bir ekran arkadaşlar. Yani artıları ve eksileri olan bir telefon. Bence fiyatına göre tercih edilebilir bir telefon. Genelde işte oyun için soruluyor arkadaşlar. Yani oyun dediğimiz şey bir telefonun yapmakta en zorlandığı alan. Genelde popüler oyunlardan PUBG için falan soruluyor. Yaptığım incelemelere göre arkadaşlar PUBG'yi orta seviyedeki ayarlarla takılmadan oynayabiliyorsunuz. Ama bunu daha detaylı inceleyen kanallar da vardır. Oraya bakmanızı öneririm. Ben daha çok normal kullanıcıya göre yorumlamaya çalıştım. Normal kullanıcı için arkadaşlar herhangi bir işlemde hiç yavaşlık hissetmeden uzun süre kullanılabilecek bir telefon. Gündüz çekimlerinde, kamerada, videoda ve fotoğrafta sizi memnun edecek bir telefon, ama akşam çekimlerinde biraz sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Bu telefonla ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Görüşürüz.